Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir toplu gösterim videosu getirdim. Bu videoda böyle ister el örgüsü olsun, ister triko olsun, giysilerimizi, çeşitli işte kazaklarımızı, hırkalarımızı vesaire nasıl süsleyebiliriz? Nakışlarla, tığ işi, motiflerle nasıl süsleyebiliriz? Nakış teknikleri nelerdir? Örgü üzerine nakış nasıl işlenir? Onlardan bahsedeceğim. Fikir edinmeniz için kendi yaptığım projelerden örnekler göstereceğim. Bayağı eğlenceli bir video olacağına inanıyorum. İnşallah siz de keyifle izlersiniz ve faydalı bir video olur. Videoya anlatıma geçmeden önce hemen belirteyim arkadaşlar. Yabancı takipçilerim için bu videoları ben altyazılı olarak yayınlıyorum. Eğer altyazı görmek istemiyorsanız videonun sağ alt köşesinde ayarlar kısmında girerek oradan altyazıları kapatabilirsiniz. Evet. Şimdi başlayalım. Bu kazak en son ördüğüm bir kazak. Instagram sayfamda da paylaşmıştım. YouTube'da da videosu var. Yayınladım videosunu. Bu arada bu göstereceğim projelerin hemen hemen hepsinin videosu kanalımda var arkadaşlar. Onların da linkini açıklama kısmına tek tek bırakacağım. Oradan yapmak istediğiniz, görmek istediğiniz detaylara, açıklamalara ulaşabilirsiniz. Ayrıca hani sormak istediğiniz şeyler olursa da yorum kısmından belirtirseniz en kısa sürede cevaplamaya çalışırım. Evet, şimdi bu kazağı böyle hani Norveç kazakları oluyor ya yakadan başlanan filan. Bunu ben normal alttan başlanacak şekilde ve reglan kollu, kolları dikişli şekilde bir Norveç kazağı tarzı bir şey yaptım. Şu kısmı düz örüp üzerine kaneviçe işledim. Detayları videosunda var zaten. Şimdi arkadaşlar örgü üzerine iki çeşit işleme yapabiliyoruz. Birinci işlemi bu şekilde etamin işler gibi, bakın şöyle yakınlaştırayım. Böyle çarpı işi. Bakın aynı etamin işler gibi. Bu örgü kumaşını etamin olarak düşünüp bu şekilde çarpı çarpı desen işliyoruz. Bunun videosu var kanalımda. Açıklama kısmına da linkini bırakıyorum. Bu işlemenin nasıl yapıldığına dair. Ayrıca örgü üzerine bir de şöyle bir işleme tarzı var. Normal hani örerken böyle arada ip değiştirip arkada ipleri yürütürüz ya örgü şişinde örerken. O hissiyatı veren bir işleme tekniği normal örgüyü örerken böyle desenli örmekten çok daha kolay böyle. Eğer desenimiz çok büyük değilse böyle normal düz örgüyü örüyoruz. Üzerine bu şekilde sanki örerken yapılmış gibi bir işleme yapıyoruz. Bakın bunlar çarpı işi değil. Normal örgünün kendi yönünde giden işler. Yani örgü ilmeği şeklinde görünüyor. Mesela burada da şu geçiş bölümündeki kısımları, şunları işleyerek yaptım arkadaşlar. Yani burayı düz ördüm. Sonradan koyu füme rengiyle bunları üzerine işleyerek yaptım. Şöyle. Normal örerken desen çıkarmaktan çok daha kolay oluyor bu şekilde. Evet. Şimdi bu çarpı işine geçmişken birkaç çocuk giysisi ördüm. Onları göstereyim hemen. Evet, şöyle iki tane hırka yaptım arkadaşlar. Aynı model bunlar. Renkleri ve desenleri farklı sadece. YouTube kanalımda da videosu var bu çocuk bebek hırkasının. Bu yanlış hatırlamıyorsam böyle 1-2 yaş içinde. Böyle çok tatlı bir hırka oldu. Yine benim tasarımım. Şöyle bakın, çok güzel. Buraya ben normal çiçek deseni işledim ama hani böyle baloncuk, işte tavşan, ayıcık falan o tarz hani bebeksi şeyler de işlenebilir tabii ki. Bu da diğer versiyonu. İkisi de çok tatlı oldu. Evet, dediğim gibi videosu var bu hırkaların. Böyle bu şekilde. Evet. Bu örgü
örgü üzerine kaneviçe çarpı işi işleme olayı sadece örgüde olmuyor. Tığ işinde de yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi şöyle bir koltuk şalı yapmıştım. Instagram sayfamda da geçtiğimiz yıllarda paylaşmıştım. Bunu büyüteceğim. Yatak örtüsü haline getireceğim. Onun için yarım işlerim arasında duruyor bu. Ama bu aralarda bir başlamayı düşünüyorum. Şimdi bu da gördüğünüz gibi sık iğne. Sık iğne üzerine çarpı işi işlenmiş. Şimdi bu çarpı işi konusunda 2 ayrı videom var benim. İkisini de linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Biri bu şekilde tığ işi sık iğne örgüsünün üzerine nasıl çarpı işi işleriz. Diğeri de böyle düz örgü. Normal şiş örgüsü üzerine çarpı işi nasıl işleriz? Onu anlatıyorum. Yani iki çeşidinin de anlatımı mevcut. Bakın böyle motifleri tek tek örüp üzerine işleyip şöyle bu şekilde bir yatak örtüsü yapmayı planlıyorum. Bunun açık şeklini göstereyim isterseniz. Evet, böyle gördüğünüz gibi çok tatlı bir model. Çok sevdiğim için bunu büyütmeye karar verdim. Bir yatak örtüsü olacak. Videosunu da çekeceğim inşallah. Üzerinin işlemesini nasıl yapıldığını videosu var ama hani battaniye yatak örtüsü olarak ayrıca da videosunu hazırlayacağım. Evet, bu da bu şekilde. Evet, bu arada sık iğne üzerine çarpı işi demişken bu çalışmalarımı da göstereyim. Böyle kavanoz değerlendirme projesi. Şöyle bir kılıf ördüm sık iğneden. Sonra üzerine de böyle çarpı işi yaptım. Kirlendiği zaman çıkarıp yıkıyorum. Güzel bir şekilde mutfak dolabında kullanıyorum. Bu da şöyle bir peynir kabı. Ona da böyle bir sık iğne kılıf ördüm. Üzerine de işledim. Bunlar da size fikir olsun. Evet, çarpı işi demişken şu yeleğimi göstereyim arkadaşlar. Hem Instagram'da hem de YouTube kanalımda çok sevilen, beğenilen bir yelek modeli oldu bu. Çok izlendi. Evet, şöyle biraz yükselteyim. Evet, böyle bir yelek arkadaşlar. Şöyle nakışlı. Bu da kafes, tığ işi kafes üzerine. Bakın yeleği komple düz renk olarak böyle kafes kafes ördüm. Sonra üzerine bu desenini işledim. Şöyle arkası. Sonra üzerini böyle seramik objelerle, boncuklarla böyle süsledim. Evet, harika bir yelek oldu gerçekten. Evet, bu yeleğin videosu var arkadaşlar. Hem yeleğin yapımını hem de üzerine işlemenin nasıl yapıldığını detaylıca gösteriyorum. Bu şekilde kafes örgüsü örerek üzerine çarpı işi yaparak 2 ayrı hırka örmüştüm. O hırkalar şu anda elimde yok maalesef. Evet, onların fotoğrafını göstereyim. Onların da videosu var arkadaşlar. Bir hırka bu. Şöyle fotoğraf üzerinden göstereyim. Linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Bakın kafes kafes örüp böyle üzerine işleyip reglan kollu bir hırka yapmıştım. Evet, onun bir de şöyle bohem tarzında bir şey var. Evet, böyle 2-3 renkten oluşan daha böyle bohem tarzı şöyle göstereyim. Bu hırkanın da videosu var. Böyle. Evet. Bunlar da size fikir olsun. Evet arkadaşlar, gelelim nakışlara. Böyle rokoko, basit Brezilya nakışı teknikleriyle yapılan süslemeleri. Bu kızımın hazır triko bir bluzu. Üzerini böyle nakışlarla süsledim. El nakışlarıyla. Bu hırkanın pardon, bu kazağın yapılış videosu var. Hani üzerinin işlemesinin. Buradaki bütün teknikleri o videoda anlatıyorum. Linkini de açıklama kısmına bırakıyorum.
Bunları çeşitli örgülerde, çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Ayrıca YouTube'da olsun, dergilerde, kitaplarda olsun bu nakışın nasıl yapıldığına ilişkin çok detaylı şeyler var, yayınlar var. Oralardan da kendinizi geliştirebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Evet, bu şekilde. Evet, böyle bir triko kazağım vardı. Onun üzerini böyle roba kısmını şöyle yuvarlak şekilde sanki hani Norveç kazağı havasında bu şekilde nakışlarla süsledim. Bunların her birinin anlatımı var o bahsettiğim videoda. Bunu yaparken arkadaşlar hani size de açıklayıcı bilgi olsun. Şöyle bir şey çıkardım kalıp kağıttan. Şöyle bakın. Hani üzerine kabaca ne işleyeceğime dair kafadan bunu çizdim. Şöyle. Evet. Şimdi bunu kazağın üzerine iğneledim. Sonra şu üst kenardan ve alt kenardan şöyle şey çizdim. Teyelleyerek bir hat çizdim. O hattın içinde kalacak şekilde bu desenleri işte kafama göre doğaçlama şuradan da şey yaparak hani şunu şuraya işliyordum, onun yanına bunu işleyecektim gibi şey yaparak bu desenleri serpiştirerek işledim. Sizler de normal böyle herkesin vardır düz kazağı. Eğer süslemek isterseniz bu modelde bir şey yapabilirsiniz. Bu da diğer kazağım. Bunu da aynı şekilde yaptım. Aslında bu şey kalıp buna ait. Ötekinin kalıbı daha genişti. Şöyle tuttuğum zaman tam geliyor. Bakın. Evet. Bu sınır içinde gördüğünüz gibi sınırın dışına çıkmadan işlemeleri yaptım. Bunların fotoğrafları Instagram sayfamda var arkadaşlar. Oradan hani fotoğrafına bakarak aynısını da yapabilirsiniz. Model arama zahmetine girişmeden birebir böyle ekranda böyle büyüterek aynısını da yapabilirsiniz. Hemen belirteyim. Burada kullandığım iplikler bu Brezilya nakışlarında moline iplikler arkadaşlar. Normal örgü ipi değil. Böyle kaneviçe etamin işlediğimiz, çarpı işi yaptığımız iplikler. DMC moline ya da Ankor moline olabilir. O ipliklerle yapıyorum. İplik demişken hemen bunu da belirteyim. Bunun açıklama bölümünde unutmuşum söylemeyi. Bunlar da muline iplikler, çarpı işleri. Muline ipliklerle işliyorum. Kendi örgü ipiyle değil. Yalnız şurada yaptığım şeyleri örgü ipiyle işliyorum. Şöyle. Örgü üzerine böyle örgü deseni şeklinde yapılan işlemeleri kendi örgüsünün ipiyle yapıyorum. Şu şekilde olanları da böyle bunları örgü ipiyle yapıyorum. Bu şekilde nakış türünde eğer muline iplik kullanırsanız çok iyi sonuç vermez. O yüzden bu tarz işlemelerde örgü ipi kullanıyoruz. Şunda da keza şu yelekte de gerçi videosunda detaylarını bahsediyorum ama burada da bir kez daha belirteyim. Burada da örgü ipi kullandım. Hatta iki kat örgü ipi kullandım. Bakın delikler büyük olduğu için kapansın diye. Evet bu şekilde. Evet hazır trikolardan devam edelim. Bu da kızımın hazır triko bir kazaydı. Şöyle reglan kısmına şu şekilde. Evet şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde. Evet bu da böyle bir triko hırka süslemesi. Kızımın çok sevdiği hırkalarından biri. Bakın böyle minicik işlemeler nasıl havasını değiştiriyor. Gerçekten çok yakışıyor. Hiç modası da geçmez bunların bence. Çok tatlı böyle nostaljik bir hava veriyor. Şöyle de bir kazağı var. Onun üzerine. Bunda kızım bu şekilde işlememi söyledi. Tasarım ona ait yani. Şöyle dağınık olarak. Şöyle yakından göstereyim bakın.
Bu şekilde. Sizlere de fikir olsun arkadaşlar. Evet, aynı işleme tekniklerine devam. Böyle bir süveter örmüştüm kızıma geçen sene. Bunun maalesef videosu yok örgünün. Ama inşallah çekerim fırsat olursa. Böyle baklava desenleri çok uygun oluyor. İster saç örgüsü baklava olsun, ister delikli baklava. Hani üzerlerini işlemek için çok güzel oluyor. Böyle bir model yaparsanız buna benzer bir model ortalarını böyle işleyebilirsiniz. Fotoğrafı var Instagram sayfamda. Oradan büyüterek bakabilirsiniz. Bu da böyle seneler evvelin bir çalışması. Böyle o zamanlar tabii böyle pullu ipler falan çok kullanılıyordu. Bir 10 senesi var herhalde ya da daha fazla. Böyle bakın, çok tatlı. Bunu bir Burada dergisinden almıştım modelini. Evet, aynı bu şekilde işlemesi vesairesiydi. Kollarında da var. Şöyle bakın. Evet, bu şekilde. Çok tatlı. Evet, bunlar da daha önceki yarım işler videomda da bundan bahsetmiştim. Merserize bluzlar. Böyle baklava desenlerinin ortasına böyle rokokolar işlemeyi seviyorum ben. Bu şekilde. Bunun bir de diğer versiyonu var. Evet, bunun bir değerli takipçim videosunun yapılmasını rica etti. Bu bluzların inşallah yani örneğinin videosunu hazırlayacağım. Bluz yapımını da inşallah vaktim olduğunda, fırsatım olduğunda ilk fırsatta yapmayı düşünüyorum. Evet, bu şekilde polo yakalı, çok tatlı, çok severek giydiğim bir bluz. Evet, aynı modelden şöyle bir hırkam var. Parçalarını ördüm. Böyle daha yakası yapılacak ve üzerlerine de böyle ön kısmının, yani sadece önünün işlemesini yapacağım. Bu da sıraya girdi. Kısa sürede bitecek inşallah. Yapılışını da YouTube kanalımda yayınlayacağım. Evet arkadaşlar, bu da çok tatlı, çok beğenilen bir model. Böyle yaka kısmını hem rokokolar hem de böyle pullarla, taşlarla filan süslemiştim. Bu çok beğenildi. Videosu istendi. Evet, ben de başladım. Şöyle bakalım. Robasını çıkardım. Devamında getireceğim inşallah. Sıraya girdi. Şuraya sayılarını filan da hazırladım. Videosunu yayınlayacağım inşallah. Evet, biraz da bebek ve çocuk örgülerinden gidelim arkadaşlar. Bu da böyle artan ipleri değerlendirme projesi olarak ördüğüm bir yelek videosu var bunun da. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Şu kısma işte kullandığım renklerden böyle işleme yaptım. Çok harika bir yelek oldu. Şuradan dümdüz kol eklenip hırkaya da çevrilebilir. Hani aynı bu renkli ya da şu çizgili versiyonuyla dümdüz hiç kesme vesaire yapmadan. Bunda zaten kol kesimi yok. Öyle bir model. Evet, hırkaya da çevrilebilir. Evet arkadaşlar, şimdi size kızımın küçükken giydiği, ona ördüğüm hırkalardan göstereceğim. Bunları hem hatıra olarak hem de elimde örnek model olsun diye saklıyorum. Çok tatlı, böyle bakın. Bunları özellikle böyle kısa örerdim. Bir versiyonu daha var bunun. Altına böyle e, yani elbisenin, normal kolsuz elbisenin üstüne böyle hırka, hani beli büzgülü çocuk elbise, kız çocuk elbiselerinin üstüne böyle yapacağım zaman önce gider kumaşını alırdım. Kumaşını aldıktan sonra tuhafiyeciye gidip o kumaşa bakarak böyle yününü alırdım filan, böyle takımlar yapardım. Şöyle bakın, üzeri çok tatlı. Bunun videosunu çekeceğim. Bu çok tatlı bir hırka. Şöyle kollarında da var. Evet, bu da böyle.
Evet, bu da böyle bir yelek. Bir zamanlar bundan 10-11 sene kadar önce böyle kaşkol yelekler çok modaydı. Kendime örmüştüm bu modelden. Şöyle bakın, arkası kapalı, yaka böyle kruvaze geliyor. Önü de kaşkol şeklinde uzuyor böyle. Aynı modelden kızıma da örmüştüm. Çok böyle beğenilmişti. Kreşte falan bunun modelini almışlardı. Evet. Bunun şöyle kısa versiyonunun bir videosunu çekmeyi düşünüyorum. Şöyle kruvaze olarak. Evet. Şöyle kısa düşünelim. Şöyle tatlı bir yelek olur bence. Evet. Bu da bu şekilde. Şöyle bir yeleğimiz var yine. Bu da kızımın evde giydiği bir yelek. Şöyle bunun da cepleri işlemeli. Şöyle patiklerimiz var sakladığım. Bunun da şeyi çok güzel, modeli çok güzel arkadaşlar. Böyle içinden çorap çıkan şekilde videosunu çekeceğim inşallah aklımda. Ön kısmına da böyle işliyoruz. Çok tatlı bir model. Bunlar da çok tatlı böyle. Bunun hatta bayağı bir takımı vardı. Nerede bilmiyorum yani. Yeleği, hırkası filan, şapkası. Böyle. Evet, bu işlemeleri tabi sadece hırka kazakta falan uygulamıyoruz. Böyle aksesuarlar da yapıyoruz. Bu bebe yakalarım da çok sevildi. Hem YouTube'da hem Instagram'da yapılış videosu var arkadaşlar. Şöyle çok sevdiğim için çeşitli renklerde yaptım. Şöyle yakından göstereyim. Sayfamda da var detayları. Yapılışı da YouTube kanalımda. Evet. Bunları normal bahsettiğim işleme teknikleriyle yaptım. El nakışı. Rokoko nakışı da deniyor. Bunu da suda eriyen telayla işledim arkadaşlar üzerine. Bunun nasıl işlediğimin videosu var. Yine açıklama kısmında bulabilirsiniz linkini. Evet. Suda eriyen telayla üzerine işliyoruz. Çok kolay bir şekilde. Sonra suya koyup tela eriyor ve kuruyunca da bu şekilde çok güzel bir hale geliyor. Bunu kazaklarda da kullanabiliriz. Şimdi kazaklarda daha çok, hırkalarda şu tarz işlemeler yaptım. Ama suda eriyen tela kullanarak böyle daha geniş çaplı, yani internette birçok model var, Pinterest'te, Google görsellerde filan. Böyle bakın, daha büyük desenli kazaklar, böyle sivitler üzerine daha büyük desenli işlemeler yapmayı düşünüyorum. İnşallah videosunu da çekeceğim tabii ki. Aklımda yani. Şöyle bakın ne kadar güzel olmuş. Düz bir kazak üzerine. Bu tarz bir işleme yapacağım tella ile. Evet, böyle eldivenlere de işleme yapıyoruz. İnternette de böyle parmaksız eldivenler vesaire üzerine çok böyle işleme modelleri var. Bu eldivenin yapılış videosu var. Örgü 5 parmaklı ve 2 şişle ördüğüm bir eldiven bu arkadaşlar. 2 şişle dikişsiz olarak nasıl eldiven örülür onun videosu var. Linkini bırakıyorum. Üzerine de bu şekilde işledim. Bu da tığ işi dikişsiz eldiven. Bunun da yapılış videosu var kanalımda. Onun da linkini ekliyorum. Evet, eldivenlerden sonra şöyle 2 tane çok güzel şapka yaptım. Bunu Ziçev'deki arkadaşlar birçok örüp kermeslerinde satmışlardı. Çok mutlu olmuştum ben de. Şöyle bakın. Bu şapkanın da videosu var kanalımda. Evet. Bu şekilde.
Bu da böyle aynı kalıptan örülüyor. Yalnız kenar kısmını biraz daha kısa tuttum. Bakın burada terek yani. Burada daha kısa. Bunun tereyi daha uzun. Daha bir böyle bu fötür şapka gibi duruyor. Çok güzel duruyor. Videoda görebilirsiniz. Bunun da kenarına bakın sık iğne üzerine çarpı işi yaptım. Böyle. Bu da çok tatlı böyle bir şapka oldu. Evet arkadaşlar, bu rokoko motifleri nakışlarını sadece örgü üzerine işlemiyoruz. Bakın böyle motifli bir hırka ördüm. Çok tatlı, nostaljik böyle çok zarif bir hırka. Bunun videosu var kanalımda. Linkini bırakıyorum. Motiflerin üzerine de böyle işledim. Çok tatlı oldu. Yani mutlaka örgü üzerine değil, ördüğümüz motiflerin üzerine de işleme yapabiliyoruz böyle. Çok tatlı. Kollarına da aynı şekilde. Çok güzel bir hırka. Bunun detaylarına videosundan bakabilirsiniz. Bu da bir bebek battaniyesi arkadaşlar. Prenses bebek battaniyesi adını koydum. Evdeki yünleri, ipleri değerlendirmek için ördüm bunu. Bu şekilde. Bunun da bakın ortalarına her birinin böyle işledim. Ayrı bir hava verdi. Bunun da videosu var. Kanalımda bakabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim süsleme teknikleri olarak böyle motiflerle, tığ işi çiçeklerle süslemeye. Bu bir şal. Böyle bunun videosu yok ama çok seviliyor. Her paylaşımımda videosu isteniyor. Bunun videosunu çekeceğim inşallah arkadaşlar. Şöyle bakın. Elinizde mevcut hani el örgüsü olması şart değil. Normal bir kaşe kumaştan, yünlü kumaştan şallar oluyor hazır, mesela düz renk. Onların üzerine de böyle yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Çok tatlı. Bunları örüp benim kanalımda yaprak, tığ işi yaprak yapılışı ve bir çeşit şu güllerin yapılış şeyi var ayrı bir video olarak. Ama birçok yerde bulabilirsiniz bu motiflerin, çiçeklerin, yaprakların yapılışını. Hem desen olarak, şema olarak hem de video olarak bulabilirsiniz. Ayrıca böyle tığ işi çiçeklere ilişkin birçok kitap da var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Hemen şöyle yakından göstereyim. Dilediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz bunları. Şöyle bakın. Düğmelerle, boncuklarla süsleyebilirsiniz. Evet, şöyle genel görüntüsü de böyle. Evet, daha önce gösterdiğim bebek yeleğinin büyük versiyonu da var. Yani büyük dediğim kızıma ördüğüm bir yelek. Şöyle içindeki renklerden bakın bir tarafına böyle motifler örüp dikerek güzelleştirebiliyoruz. Bu ördüğüm bütün giysilerin hemen hemen hepsinin düğmelerini kendim yapıyorum ben. Ayrı bir düğme yapım teknikleri videom da var arkadaşlar. Çeşitli düğme yapım teknikleri. Onun linkini de bırakırım açıklama kısmına. Bu da böyle bakın aynı renklerinden şöyle burasına böyle işleme tığ işi motiflerle süsledim. Evet, şöyle de bir yelek tasarımım var arkadaşlar. Bunu ben bir arkadaşıma diktirdim. Atölyesi var. Daha astarı ve biyesi dikilmeden şu kumaş kesilip dikilmeye hazırken ben aldım ondan. Şu üzerinin işlemesini yaptım. Sonra geri verdim. O böyle kaplayıp kenar biyesini dikip yelek haline getirdi. Burada kullandığımız kumaş tay tüyü kumaş. Çok tatlı, güzel bir yani yelek için çok uygun bir kumaş, tavsiye ederim. Bakın bunu fikir versin diye paylaşıyorum. Şöyle daha sonra yelekler toplu gösterim videosu da hazırlayacağım. O videoda da tekrar yer vereceğim buna. Şöyle bakın.
Burada birçok şey var. Şurada keçe yaprak kullandım. Burada iğne oyası. Ben böyle birçok şeyi, birçok farklı materyali, birçok farklı tekniği bir arada kullanarak böyle projeler üretmeyi çok seviyorum. Bu da onlara bir örnek. Çok severek yaptığım bir çalışma. Şöyle bakın, burada tığ işi motif var. Burada boncuklar. Burada bir minik dantel değerlendirmesi. İşte iğne oyası, keçe, kurdele nakışı gibi böyle. Yani bu tarz bir şeyi de mesela hırkanızın bir yüzüne böyle, ya da ceketinizin, illa örgü olması da gerekmiyor. Ceketinizin, yeleğinizin bir köşesine böyle işleyebilirsiniz. Evet, bir de böyle bir kazak, hazır kazak yenileme projem var. Böyle düz bir kazağım vardı arkadaşlar. Buna yine daha önce videonun başında gösterdiğim örnekte bahsettiğim gibi böyle neresine ne kadarlık bir dilim olarak işleyeceksen böyle kalıp çıkardım. Aynen teyelleyerek sınırlarını belirledim ve iç kısmına böyle e, çalışmalar yaptım. Burada şöyle bakın, şurada sıra şu taşlar kullandım. Bijuteri boncuk satan, takı malzemeleri satan yerlerde bunların çeşitli şekillerde bulabilirsiniz. Şöyle tığ işi şey yaptım. Bu şerit olarak örülüyor. Böyle motifler ayrı ayrı örülüp sonradan birleştirilmiyor. Şerit olarak örülüyor. Bunun da yapılış videosunu çekerim inşallah. Üzeri incilerle böyle bir su taşı. Sonra üzerine böyle bir bu da şerit olarak örülüyor. Böyle tatlı bir şey oldu. Güzel bir şey oldu. İçine böyle şey giyiyorum bunun. Dantelli bir hakim yaka kolsuz gömleğim var. Çok tatlı oluyor. Şöyle arkasında da var. Evet. Bu da sizlere fikir olsun. Evet, bu da böyle bir model hırka arkadaşlar. Hırkalar videosunda da göstermiştim bunu. Bu da böyle değişik bir file tarzında örülüyor. Bunun inşallah videosunu çekeceğim. Bu kış geçip böyle bahara doğru inşallah. Çünkü baharlık bir model, baharlık yazlık bir model. Videosunu çekeceğim inşallah. Alize Diva ile örmüştüm bunu. Böyle kafes kafes örüp üzerini çiçekleri sonradan dikiyoruz. Bu şekilde çok tatlı, çok zarif bir model hırka. Bakın şöyle. Arkasında da var. Şöyle. Arkasına gerek yok aslında ama ben hızımı alamamışım. Çok fazla motif yaptım. Hatta motiflerin birçoğu arttı. Onu da bir yelekte değerlendirdim. Onu da göstereceğim şimdi. Şöyle bakın. Kollarında filan da var. Kollarını da süslemeyi seviyorum ben. Şöyle çok tatlı. Bu şekilde. Evet, şöyle elimde kumaş vardı. Bu eteklik bir kumaştı. Ben bundan yelek yaptım böyle. Seneler önce, bir 10 senesi falan var bunun. Şöyle bakın. İki kat, yani astar olarak da kendi kumaşını kullandım. Şöyle astarını dikmeden önce tek katı üzerine bunları böyle dizayn yapıp dikip, çünkü arkadan şey görünmesin diye böyle parçaları birleştirdim. Kenarına da kordon elde diktim. Böyle tatlı bir yelek oldu. Evet, yine motiflerle süslediğim böyle bir yelek var. Bu yeleği çok önce ördüm arkadaşlar. Böyle merserize iple bir yelek. Şöyle. Üzerinin süslemesini çok daha sonra yaptım. Yani uzun zaman böyle düz olarak kullandım. Sonra böyle süsledim. Belki daha sonra bu motifleri sökerim. Başka bir şekilde süslerim. Bunları da başka bir projede kullanırım. Bunların çoğu zaten böyle elimde bekleyen artan örnek denemelerinden artanlar, projelerden artan şeyler, motifler. Bunları da böyle değerlendirerek burada kullanmıştım. Bu da böyle bir proje.
Evet, yine aynı şekilde böyle artan minik çiçek motiflerini vesaireleri, yaprakları falan kullanarak yaptığım bir proje. Bunu file kumaş e, kullanarak yaptım. Böyle kısa ve bol salaş bir şey. Önü kısa, arkası uzun. Instagram'da fotoğrafım olması lazım. Bunun fotoğrafının olması lazım. İçine atlet bluz giyiliyor. O da alttan sarkıyor filan. Böyle bir şey. Şu şekilde yazlık neşeli bir çalışma oldu. Bu da sizlere fikir olsun. Bu şekilde tül kumaşlar, file kumaşlar kullanarak birçok projem var arkadaşlar. Bir uzun kollu, kapşonlu bir hırka yaptım. Videosu var. Bir tane kolsuz yelek yaptım. Kenarları tığlamalı filan. Onun da videosu var. Bakabilirsiniz onlara da. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda paylaşacağım projeler bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Fikirler verebilmişimdir ve keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bu şekilde toplu videolarım devam edecek. Daha önceden yayınladığım toplu videoların linkini de, oynatma listesi linkini de yine açıklama kısmına bırakıyorum. Videoda belirttiğim projelerin videosu olanların linklerini de yine tekrarlayayım. Videoda gösteriliş sırasına göre açıklama kısmına ekliyorum. Oradan dilediğiniz videoya bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorum kısmına yazarsanız en kısa sürede cevaplamaya çalışırım. Evet, şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.